Herkese merhaba. Bugün kış aylarında bence çok sevilen bir tatlı olan bal kabağı yapacağım. Ayrıntılı bir şekilde nasıl temizlenir, kabuğu nasıl soyulur hepsini tek tek size göstereceğim. Bu videoyu izledikten sonra bir bal kabağını tamamen kabuklarından soyup kendiniz rahatlıkla yapabileceksiniz. Benim pişireceğim bu kabak köyden geldi arkadaşlar. Gerçekten çok ayrı bir lezzeti var. İşe kavunu karpuzu keser gibi arkadaşlar. Böyle uç kısmını kesmekle başlıyoruz. Baş kısmını kestikten sonra dilimlemesi daha rahat oluyor arkadaşlar. Kabağın dışı çok sert olduğu için biraz güç gerektiriyor. Evet. Keserken de kazalara karşı çok dikkatli olmanız gerekiyor. Ama söylediğim gibi baş kısmını kestikten sonra dilim yapması kolaylaşıyor. Genelde pazarlarda dilimlenmiş şekilde de satılıyor. İsterseniz kabuğunu da soydurabiliyorsunuz. Hiç uğraşmazsınız da böylelikle. Ama dediğim gibi bizim kabağımız köyden geldi. Bu yüzden kabuğunu soyma, doğrama işlemlerini ben kendim yapıyorum. Uç kısmından bile görünen renk çok güzel arkadaşlar. Kabak tatlısının ben belli bir yaştan sonra sevildiğini düşünenlerdenim. Çünkü genelde yaşımız küçükken çok fazla sevmiyoruz ama büyüdükçe sevmeye başlıyoruz. Çok iyi pişirilmiş, şekeri yerinde olan bir kabak tatlısına bence kimse hayır demez. Kabağı dilimlemeye çalışıyorum. Kabuğu çok sert olduğu için beni uğraştırıyor. Bu aşamada çok keskin bir bıçağım var. Bıçağın keskin olması da çok önemli. Gördüğünüz gibi zaten kabuğu çok sert. Eğer keskin bir bıçak da olmazsa bizi çok fazla uğraştıracak. Bakın kestim artık. Dilimi hazır. Ayırıyorum. İçinden çok fazla çekirdeği çıkıyor. Dilerseniz kabak çekirdeklerini kurutup yiyebilirsiniz arkadaşlar. Çok faydalı çünkü. İnternete girip kabak çekirdeği hakkında yazıları okursanız ne kadar faydalı olduğunu göreceksiniz. Kabağı dilimledikten sonra çoğu insan kabuklarını soymakta zorlanıyor arkadaşlar. Ama çok kolay bir yöntemi var. Size onu göstereceğim. Bu yöntemle çok çabuk şekilde kabuklarını soyabilirsiniz. Hiç zorlanmadan çok kısa sürede kabuklarını temizliyoruz. Şimdi kavun çekirdekleri çıkarır gibi kabağın çekirdeklerini çıkarıyoruz. Az önce de söyledim. İsterseniz çekirdeklerini de ayıklayıp güzelce kurutabilirsiniz. Görüyorsunuz çok kolay şekilde çekirdeklerini çıkarıyoruz. Bu aşama aşırı kolaydı. Görüyorsunuz dilimleme yapması biraz zordu. Onu da ayırdıktan sonra çekirdeklerini çıkarıyoruz ve artık kabuk soyma işlemine başlıyoruz. Gerçekten aşırı kolay. Bakın bu şekilde tahtaya yerleştirdim ve kabuklarını soymaya başladım. Çok güçlü bir soyacağınız varsa onunla da yapabilirsiniz ama bu yöntem daha kısa sürede daha başarılı. Kabukları bu şekilde kesiyorum. Üste kalan kısımları da ters çevirip o şekilde kesmeye devam ediyorum. Bakın gerçekten kolay. En uğraştırmayan, en zahmetsiz olanı bu şekilde. Diğer şekilleri de denedim. Gerçekten en kolayı bu. Ben çok keserim, kabaktan eser kalmaz da diyorsanız arkadaşlar hiç telaş etmeyin. Çünkü yeşil kısımlarını da alıyoruz. Bizim için önemli olan kabağın iç kısmı. Bakın yeşil kısımlarını da güzelce soyacağım. O yeşil kısım kalırsa kabağa acı bir tat verebilir. Bu yüzden o yeşil kısımları da kesmek çok önemli. Bakın kabağın kabuğunu soymak bu kadar kolaydı. Şimdi dilimleme işlemine başlıyoruz. İstediğiniz boyutlarda kesebilirsiniz. Orta boy, aşırı küçük olmayacak şekilde dilimledim gördüğünüz gibi. Kabağın bütün halinden dilim haline kadar bütün aşamalarını size gösterdim. Aklınızda gerçekten soru işareti kalmadan kabak tatlısını nasıl yapabilirsiniz? En kolay, en pratik yöntemiyle gösterdim. Kabuğunu nasıl soyacağını bilmeyenler için de en pratik yöntem bu. Söylediğim gibi soyacakla da yapabilirsiniz ama soyacağınızın çok güçlü bir soyacak olması gerekiyor. Keskin değilse kabuğunu soymakta yine çok zorlanırsanız bıçağınızın da çok keskin olması gerekiyor. Bakın bu şekilde çok kolay yapılıyor. Ayrıntılı bir şekilde kabuğu nasıl soyduğumu gösterdim. Bakın üstte kalan kısmı da ters çeviriyorum ve soyuyorum. Yeşil kalan kısımlarını da temizledikten sonra dilimliyorum. Bütün işlem bu kadar. Ve artık evinizde istediğiniz gibi kabak tatlısını yapabilirsiniz. Hem de hiç zahmet çekmeden, yorulmadan. Ve artık sona doğru yaklaşıyoruz. Dilimleme işlemini bitirdik. Ben bir pilav tenceresi tercih ettim. İsterseniz çelik tencerede de pişirebilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Tencereyi doldurdum. Bir su bardağında çok az kalacak şekilde şeker ekliyorum. Ama siz çok şekerli seviyorsanız daha fazla şeker eklemelisiniz. Benim eklediğim şeker miktarı size az gelebilir çünkü. Ben kendi sevdiğim şekilde şekerini biraz az koyuyorum arkadaşlar. Söylediğim gibi biraz fazla koyabilirsiniz.
Kabak miktarını görüyorsunuz. Eklediğim şekeri de size gösteriyorum. Bu şekilde aşırı tatlı olmuyor. Ve şimdi kapağını kapattık. Kısık ateşte pişirmeye başlıyorum. Bütün aşamalarını göstereceğim size. Gördüğünüz gibi şekeri hafifçe erimeye başladı. Kendi suyuyla, kendi şekeriyle pişmeye devam edecek. Asla içerisine su eklemiyoruz. Kısık ateşte yavaş yavaş pişip lokum kıvamına gelecek, göreceksiniz. Bakın bütün aşamalarını gösteriyorum size. Fokur fokur kaynamaya başladı. Tamamen kendi suyu. Büyük gözde altı en kısık şekilde pişmeye devam ediyor. Suyu çıktı, şekeri eridi. Bakın o kadar güzel görünüyor ki. Başka hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Çatalımı batırdım. Lokum gibi pişti. Gördüğünüz gibi içerisinde çok az da suyu kaldı. Dinlendikçe o suyunu da çekecektir. Çok lezzetli oldu. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Rengi, pişme kıvamı çok güzel oldu. Şimdi afiyetle tabaklayıp yeme zamanı. Üstüne istediğinizi koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben Antalya'da tahinli ve cevizliyi yemiştim. Aşırı seviyorum. O şekilde çok seviyoruz. Bu şekilde tüketmenizi tavsiye ederim. Lezzetine lezzet katıyor. Kabağa dair bütün ayrıntıları anlattım. Nasıl dilimlememiz gerektiğini gösterdim. Kısık ateşte yavaş yavaş kendi suyuyla o kadar güzel pişti ki bakın kıvamı lokum gibi oldu. Bütün aşamaları bu şekildeydi. Videomu izleyenler rahatlıkla kabak tatlısı yapabilirler. Üzerine ben bol miktarda sevdiğim için bol bol tahin ekledim ve daha sonra da ceviz koyuyorum. Kabak tatlısına bu şekilde bir şans verin, eminim beğeneceksiniz. Kabağa dair anlatacaklarım bu şekildeydi. Arkadaşlar sizler için farklı tarifler çekip güzel videolar çıkarmaya çalışıyorum. Büyük emekler harcıyorum. Lütfen videolarıma yorum yapmayı, destek olmayı unutmayın. Videolarımı arkadaşlarınızla paylaşmanız, beğenmeniz ve yorum yapmanız benim için çok ama çok önemli. İstediğiniz farklı tarifler de varsa onları da yorumlarda yazabilirsiniz. Farklı tariflerde görüşmek üzere. İyi günler.